Şimdi burada Max Weber'in bir tanımı var. Ne o? Diyor ki siyaset için yaşayanlar var, bir de siyaset sayesinde yaşayanlar var. En çok tartışılan konulardan biri de milletvekili maaşları. En son ki yani dün çıkan bir haberde sanıyorum 275 bin lirayı aştı. Ben genç yaşta seçilme hakkının gençlere yapılan çok büyük bir kötülük olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Neden? Bir insan 18 yaşında milletvekili olamaz arkadaşlar. Net mi? Net, evet. İyi para. Merhaba, Bilgi Gibi Bilgi Podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir şey yapıyoruz. Yahya benimle. Yahya sen de hoş geldin. Yahya biliyorsunuz geçen yayında dış sesti ama bugün bana katıldı. Yahya Research İstanbul'da benim çalışma arkadaşlarımdan bir araştırmacı. Yahya kimsin sen? Bir tanıt bakayım kendini. Merhaba Yahya ben. Gördüğünüz gibi hızlı terfi ettim. Çok Geçen podcast'te arka seslikten hemen kamera önüne. Bu arada bir önceki şeyde böyle birileri yorum yazmıştı. Yahya gibi gençleri daha fazla görmek isteriz falan diye. Ben hani akrabaları olduğundan şüphe ediyorum ama yine de ona bir terfi yolu açtı tabii kamera önüne. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben 24 yaşındayım. Yaklaşık 3 yıldır Can Bey'le birlikte Research İstanbul'da çalışıyorum. Araştırmacı olarak çalışıyorum. Bir de Galatasaray Üniversitesi mezunu. Evet, Galatasaray Üniversitesi mezunuyum. Bugün enteresan bir şey konuşacağız. Ne konuşacağız? Siyasetin meslekleşmesini konuşacağız. Daha doğrusu siyaset bir meslek mi? Onu tartışmaya çalışacağız. Şimdi burada çok ezbere cevaplar var. Tamam mı? İşte 5 dönem vekillik yapılmaz. Çok fazla maaş alıyorlar. İşte bunlar profesyonel siyasetçi, böyle şey olmaz falan gibi laflar çok fazla. Haklılık payı da var ama her konuda olduğu gibi burada da nüanslar var. Biraz bunları konuşmaya başlayacağız. Diğer ülkelerde iş nasıl ona bakacağız. Tarihsel olarak Türkiye'de iş nasıl gelişmiş ona bakacağız ve buraya getireceğiz. Şimdi önce şeyden girelim diyorum Yahya. Ne demek siyasetin meslekleşmesi? Yani profesyonel siyasetçi olmak ne demek? Nasıl tanımlıyoruz biz onu? Yani çok dönem vekillik yapmak mı? Çok dönem belediye başkanlığı yapmak mı? Genel başkan olup işi bırakmamak mı? Başbakan, cumhurbaşkanı olup işi bırakmamak mı? Ne demek bu siyasetin meslekleşmesi? Ya aslında şöyle, daha önceki dönemlere baktığımızda yani mesela bundan 50-60 yıl önce siyaset yapmak dediğimiz olgu insanların bir işi olurdu. Yani bir esnaf olursun, dişçi olursun, başka bir şey olursun. Diğer taraftan da bunu bir gönüllülük esasıyla yaptığın bir şeydir siyaset ama giderek hem dünyada hem de Türkiye'de bu meslekleşmenin yolu açıldı. Yani buradaki meslekleşmeden kastımız aslında bildiğin bir mesleğin tanımı neyse siyasetin gerekliliklerinin de bir noktada ona dönüşmesi. Yani artık gönüllülük esasından çıkıp tam zamanlı gelir getiren ve yükselme imkanlarının olduğu bir kariyer yolu olarak görülmeye başlanması. Şimdi burada Max Weber'in bir tanımı var. Ne o? Diyor ki siyaset için yaşayanlar var, bir de siyaset sayesinde yaşayanlar var. Bu bence dünyanın her yerinde var bu arada. Şimdi siyasetçi dediğimde sadece milletvekillerini düşünmeyin lütfen veya belediye başkanlarını düşünmeyin lütfen veya sadece seçilmişleri düşünmeyin. Siyasetçi dediğimiz zaman burada hayatını siyasetten geçirenler, siyaset sayesinde hayatını kazananlar arasında işte partilerin il ilçe başkanlıklarında birçok insan var o şeyde, o çevre içerisinde. Ve siyasetin o ağlarını, siyasetteki ilişkilerini çekin bu insanlardan hakikaten para kazanamazlar. Yani hayatlarını idame ettiremezler bir şekilde ama küçük bir kaynak oluyor ama büyük bir kaynak oluyor. Her zaman da böyle müteahhitlere milyon şeyler düşünmeyin bunu, hani ihaleler veya ödemeler gibi düşünmeyin. Kimisi büfe oluyor. Eskiden büfe vardı değil mi siyasette? Veya öyle şeyler vardı değil mi? Evet. Büfe almak diye bir şey vardı. Herhalde büfe çok küçük kaldı artık diye düşünüyorum. Yani Var mı hala? hala vardır. Ha. Bir halk ekmek büfesi hala biraz iş yapar. İş yapar yani. Dolayısıyla bunu düşünmek lazım. Türkiye'de bu var. Bence dünyada da var bu arada. Yani bir siyaset için yapanlar, bir de siyaset sayesinde yaşayanlar. Sen ne diyorsun burada? Ya burada aslında bence ilk değerlendirilmesi gereken konu bizim de daha önce de konuştuğumuz gibi bu siyaset sayesinde yaşayanlar için orada kalmanın bizim düşündüğümüzden çok daha önemli olması hadisesi. Yani hani bu milletvekilliği olabilir, ilçe başkanlığı olabilir, başka bir makam olabilir. Oradan düştüğü anda o network ağları çözüldüğünde, o statü kaybına uğradığında kaybı da bununla beraber geldiğinde yaşanacak şey o insanlar için çok travmatik olabiliyor. Bu da siyaseti yapış şeklimizi etkiliyor. Bu ama sadece gelir kaybıyla mı alakalı? Çünkü ben şeyi görüyorum. Biliyorsun Anadolu'yu çok geziyorum. Çorum'a gidiyorum mesela. Bilmem ne partisi. Tamam mı? Adını sanını duymadığım bir parti. İşte bilmem ne partisi Çorum il başkanlığı diyor, tamam mı? Şimdi ben hep şöyle bir
adam kadın hayal ediyorum. Kalkıyor sabah. Ben işte falanca partinin Çorum İl Başkanıyım. Sabah kalkıyor. Birileri başkanım hoş geldin diyor. Çay demleniyor. Poğaça moğaça gönderiyorlar. Çocuğu aldırıyorlar falan. Böyle bir ortam var ve bunu bırakamıyorlar da bir yandan. Yani sadece maddi de değil bence. Yani bunun Tabii, evet. toplumda herhalde yapacak başka bir şey de bulamıyor bu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Sivil toplumda hobileri falan da yok diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla gidiyor o Evet. ilçe başkanlığını açıyor ve dükkanı açıyor yani. Ya tekkeyi bekleyelim, çorbayı içeriz diyor ki doğru olma ihtimali de var. Ama bir yandan da yapacak başka bir şeyleri yok herhalde diye düşünüyorum. O da var ama ya bu biraz bir aidiyet hissiyle de birlikte geliyor. Yani sırtını bir kuruma dayamış olmak, Ya ama bir tamam da yerin bir şeyi olmak kurum yok hissi ki ya. önemli. Yani ne diyeyim sana, alakasız bir parti. Hani listelenmese haberin olmayacak olduğundan. Bir kurum falan yok arkanda. Enteresan yani bu iş. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum ben. Türkiye'de siyaset sonrası hayat var mı yok mu? Bence Türkiye'de siyaset sonrası hayat yok. Diğer ülkelerden örnekler verebilirim. Tabii daha fazla Batı örnekleri olacak. Doğu'yu bu konuda çok bilmiyorum ama şimdi mesela Amerika'da işte belediye meclis üyesi oldunuz, milletvekili oldunuz, senatör oldunuz, bir şey oldunuz. Bir dönem yaptınız mesela, 2 dönem yaptınız. Sonrasında bir hayat var. İşte şirketlerin yönetim kuruluna girebiliyorsunuz, think tanklerde görev alabiliyorsunuz veya kamuya geri dönüp kamuda görev alabiliyorsunuz. Yani hayatınız bitmiyor bir partiden siyaset yaptınız diye bütün kapılar size kapanmıyor. Bence bunun da etkisi var. Yani bir kere seçildin bir yere, siyaset sonrası hayat olmadığını anladığın noktada siyaset yapış biçimin de değişiyor. Siyasetin sana katkısı da aslında değişmeye başlıyor. Siyaset seni hayatını idame ettirdiğin bir kaynak Evet. haline geliyor. Çünkü çok az vekil var hakikaten bence Türkiye'de siyaseti bıraktıkları noktada eğer emeklilik yaşı da gelmediyse kendilerine ait bir kazanç elde edebilsinler eğer siyasetten zenginleşmedilerse. Evet, onu Bu da zor bir iş. Birazdan geleceğiz podcast'in ona değil mi? ilerisinde göreceğiz. Şimdi Can Bey bir de bu kadar bu hani gelir sonrasında ne yapacaklar dedik. Biliyorsunuz en çok tartışılan konulardan biri de milletvekili maaşları. Hı. En son ki yani dün çıkan bir haberde sanıyorum 275 bin lirayı aştı. Net mi? Net, İyi, evet. iyi para. İyi para ama şimdi bunun trendine Hı. baktığımızda başka şeyler görüyoruz. O konudaki yorumunuzu da almak istiyorum biraz. Milletvekili maaşını altınla da oranlayabiliriz ama çok hakkaniyetli olmaz bence. En düzgün oranlayabileceğimiz şey bir milletvekili maaşı kaç asgari ücret Hı. ediyor? Hı. Yani şimdi bu bizim de verilerinden yararlandığımız doktora tezinde 1983'ten günümüze olan bir trend var tüm verilerde. O dönemden bugüne milletvekili maaşları kaç asgari ücrete denk geliyor diye baktığımızda bunun en yüksek olduğu dönemin aslında 2000'lerin başında Hı. olduğunu görüyoruz. Yani 20 asgari ücretleri falan aşan noktalardan söz ediyorum. 20 asgari ücret. Evet. Yani bugün bir milletvekili maaşı 20 asgari ücret olsaydı milletvekilleri 540 bin lira net para kazanacaktı. Yaklaşık, Doğru değil evet. mi? Tamam. Aynen öyle. Yani bugün geldiğimiz noktada bu 8-9 asgari Milletvekili mi ücrete olsak iyi paraymış. Şimdi bunu siz neye bağlıyorsunuz? Yani 2000'lerin başından bugüne geldiğimizdeki düşüşü neye bağlıyorsunuz? Ya bunun 2 açıklaması olabilir bence. Birincisi bir toplumda bu vekillerin maaşlarına dair acayip bir hassasiyet var. Bunu da anlıyorum yani gelir adaletsizliğinin bu kadar yüksek olduğu bir yerde ve yani vekil dostlarımız yanlış anlamasınlar ama pek de işe yaramadıklarının düşünüldüğü bir dönemde vekillerin ortalamanın çok üzerinde maaş alıyor olması bir dikkat çekiyor. Onu görüyorum. Fakat bence vekil maaşları yüksek değil onu söyleyeyim sana. Neden? Şöyle çünkü şimdi metropolde vekilsen, şimdi vekillik tipleri de var tamam mı? Akademiden ayrıldın mesela. İstanbul ikinci bölgeden milletvekili oldun tamam mı? Böyle gayet metropol bir yer. Yani senin kapına şey diye insanlar gelmiyor işte oğlum evleniyor düğününü yap. Ne bileyim ben işte çocuğum hasta doktora baktır falan gibi insanlar gelmiyor. Ama daha kırsaldaysan vekil her şeyi vekilden bekler millet. Benim çok eski bir dostum vardır. Babası rahmetli Siirt milletvekiliydi. Annesiyle sohbet ederiz mesela. Yani zamanında 70'lerden 80'lerden bahsediyorum. Hani tarla tarla gitmiş anlatabildim mi bu talepleri karşılayabilmek. Şimdi oradan bakınca 270 bin lira çok bir para değil aslında. Yani kırsala daha yakın bir yerden vekilsen yetişmez o para. Yani meclise gelip gidene çay ısmarlamakla, kahve ısmarlamakla, yemek ısmarlamakla o para biter aslında. Çok yüksek bir para değil. Bugün 270 bin lira ne aslında? İstanbul'da hallice yani ortalamanın üzerinde bir şirketin orta seviye yöneticisiysen aşağı Evet, yukarı alıyorsun o paraları. Bu arada doğru. yani biraz onunla denk getirmek lazım. Ama bence vekillik şeyinin düşmesi yani asgari ücrete göre maaşın düşmesinin birinci konusu toplumdaki hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Ama ikincisi ki bence ileride o konulara geleceğiz. Mevcut yani değişen vekil profilinin
giderek vekil maaşına ihtiyacı kalmıyor bence. Dolayısıyla o kadar umursamıyorlar da. Anlatabildim mi? Yani buna şey olarak bakıyorlar. Biraz çerez olarak bakmaya başlıyorlar. Hatta ben birçok vekilin şey yaptığını düşünüyorum. O paraya hiç dokunmuyor muhtemelen. Temsil kalemi altında Evet. o para harcanıyor muhtemelen. Arada bir haberlerde de görüyorum. Bazıları böyle şov olarak maaşımı öğrencilere Ha. dağıtıyorum. Sana basit bir hesap yapacağım. Çeyrek altın ne kadar şu anda? Valla ben koptum orada. En son 10.000 liraya yaklaştı galiba çünkü 6.300 Tamam. liraya geçti gram. 10 bin lira diyelim, tamam mı? Ayda 4 tane düğüne davet edildiğini düşün şey olarak. Milletvekili olarak. 4 olmaz ya. Evet. Şimdi vekil olarak çeyrek de takamazsın. Adamı topa tutarlar. Koskoca vekil geldi. Çeyrek altın mı taktı? Demek ki tam altın ne? 40 bin lira falan mı? Ne? O Herhalde civarda. öyledir. Abi ayda 4 tane düğüne davet edildiğini düşün. Dördünde de tam 4 bu arada şey değil hani 4 hafta sonundan 4 diyorum, anlatabildim mi? Ama 4 yine az bir rakam. Hepsine tam altın takmaya kalksan ayda 160 bin lira gitti zaten. Doğru mu? Geriye kaldı 120 bin lira. Yani dolayısıyla Can çok Bey, yüksek bir siz de para ne değil. yaptınız? Aramızda toplaşalım, yardım edelim Hayır. milletvekillerine istiyorsun. Onu demiyorum da. Linç yiyeceğiz burada. Yok, haklısınız da şimdi yine de bizim toplumda siyasetçiden beklentiye baktığında ve onun yanına bu maaşı koyduğunda öyle çok abartı bir rakam değil. Her şey ayrı bir soru. Bu parayı hak ediyorlar mı? Bence çok önemli bir kısmı hak etmiyor. Onu söyleyeyim. O çok net bir şekilde ortada. Bu ne getiriyor ama? Bu giderek şeyi getiriyor. İşte meclisin kompozisyonu giderek paraya ihtiyacı olmayan, kalmayan insanlardan oluşmaya başlıyor. Paraya ihtiyacı kalmayan insanların siyaset yapması da tabii ki bir kopukluğu getiriyor ve başka bir takım sonuçlar ortaya çıkartıyor. Şimdi buradan gel bir şeyi konuşalım. Yani meclisin iş bakımından, meslek bakımından, yaş bakımından, cinsiyet bakımından kompozisyonu son yıllarda nasıl değişti? Ortalama bir milletvekili bugün 50 yaşında Cem Bey. Yani bu dönem içinde de çok fazla değişmemiş. En son 80'lerin sonunda bir 46 falan yakalamışız. Bunların genel yaş dağılımlarına baktığımızda ve kadın erkek olarak baktığımızda yine çok sorunlu bir durum var. Zaten belli bir yıla kadar tam hatırlamıyorum, 30 yaşından önce milletvekili olunamıyordu. Sonradan geldi o. Bugün 70 yaşın üzerindeki tüm milletvekilleri erkek. Bunu gençlere baktığımızda da 20-29 yaş aralığına %60'ı kadın. Hı hı. Bu başka bir soruna daha işaret ediyor. Çift kota doldurma değil mi bu? Evet, Birini gösterelim, hem kadın kotasını dolduralım hem gençlik kotasını dolduralım. evet. Yani orada bir nitelik arayışından pek fazla söz edemeyiz. Yani özellikle kadınlar noktasında bunun bir gençleri de alalım, kadınları da almış olalım perspektifinden. Ama işin ilginç yanı mesela kadınlar daha nitelikli aynı zamanda. Yani Bu yüksek işin ilginç yanı değil. Bu işin bayağı doğal tarafı. Buyurun. Ya şöyle, yüksek lisans ve doktora yapmış kadınların oranı mecliste %33. Erkeklerin oranı %25'te Bir kalıyor. dakika, kadınların yani kadın vekillerin %33'ü mü Evet. doktora yapmış? Aynen. Yani Güzel. yüksek lisans ve doktora Yüksek lisans yapmış. doktora, erkeklerin %25'i. Evet, erkeklerin %25'i. Hatta bunu direkt doktoraya indirgediğimizde erkeklerde 1/10 ediyor, Hı hı. kadınlarda %15. Güzel, Yani arada anlamlı bir fark var. güzel. Yani burada kadınlar aslında bir bakıma hem kota doldurma hem de meclisin aslında liyakatli olduğunu gösteren alanlarda da daha çok kadınların olduğunu Kaliteyi görüyoruz. artırıyor. Ben burada bir şey diyeceğim yalnız. Bu genç vekillikle ilgili bir şey söylemek istiyorum ve burada popüler olmayan bir fikrim var. O yüzden bir sabredin, beni dinleyin ne olur. Ben genç yaşta seçilme hakkının gençlere yapılan çok büyük bir kötülük olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Neden? Bir insan 18 yaşında milletvekili olamaz arkadaşlar. Yani bir hayat tecrübesi yok. Ancak anasının babasının parasıyla ve ilişkileriyle vekil olabilir. Ve o sürdürülebilir bir şey değil. Memlekete katkısı da yok. Az önce konuştuk. Türkiye'de siyaset sonrası hayat yok. Dolayısıyla gençleri çok erken yaşta vekil yapmak bence gençlere yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesi. Çünkü bir dönem vekil yaptınız, 25 yaşında vekil oldunuz, 5 senede vekillik yaptınız, erken seçim o bu olmadığını düşünün. 30 yaşındasınız, ya iş tecrübeniz yok, hayat tecrübeniz yok, vekillik maaşınız dışında eğer ailenizin size bir katkısı yoksa bir birikim yapmış olma şansınız yok. Çünkü bir yandan da hayatınızın o evresindesiniz ve hayat kurma gayesi içerisindesiniz. Belki evlendiniz, çoluk çocuk sahibi oldunuz, bir evi artık idare etme gayeniz var. Ne yapacaksınız 30 yaşında? Yapabileceğiniz bir şey var. Tekrar vekil olabilmek için bütün şeylerden, ilkelerinizden feragat, yani bütün demeyeyim de birçok ilkenizden feragat etmeniz gerekecek. Çünkü artık vekil olmanız sizin gençliğinizle, başarınızla, liyakatınızla alakalı bir şey değil, partinin yönetimine kendinizi sevdirmenizle alakalı bir şey. Diğer vekiller için ayrı mı? Değil, ama siz gençsiniz ve önünüzde yaşayacak uzun bir ömür var, edinilecek tecrübeler var, yapacağınız eğitim var, kazanacağınız para var. Bütün bunları askıya alıyorsunuz aslında. Dolayısıyla ben bu seçilme yaşının 18'e indirilmesini son derece yanlış buluyorum.
gençlere iyilik değil kötülük olduğunu düşünüyorum. Bence 30 yaşa tekrar çıkartılmalı vekil seçilme. Bak çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Yahya da ileride siyasete girmek istiyor biliyorum da şu anda 24 Ben yaşında. bekliyorum, argümanımı sunacağım. Söyle şey hesabı yapıyor. Abi daha 24 yaşındayız. 30'a kadar belki piyango bize de vurur diyor. Vurmaz abicim, onu söyleyeyim ben sana. Aklı başında bir insansın çünkü, o nedenle vurmaz. Ama ne yapmak lazım? Gençlerin belediye meclislerinde, başka bir takım seçilmiş daha alt yerlerde görev alarak tecrübe edilmesi ve bu hayatı tanımaları ilerisi için de daha nitelikli üst düzey temsil görevlerine gelebilmesin. Belediye başkanlığı için de bence doğru değil bu arada. Anlatabildim mi? Dolayısıyla benim böyle bir düşüncem var. Sen katılmıyorsun, söyle. Katılmıyorum. Şimdi birincisi, bırakın ben bir vekil olayım. 5 yıl sonra ne yapacağımı o zaman düşünürüz. Yani hani birey özelinde bence önemli bir şey değil. Zaten 20-29 yaş arasındaki milletvekili sayısı oldukça düşük. Ama bu ne sağlıyor? O insanlara, yani hani ben de şimdi daha önce de siyasete merakım olduğu için partilerde görev almış bir insanım. Teşkilatçılık vesaire. Solcular, örgütçülük der. Hı hı. Devam et. Devam ediyorum. Şimdi buralarda bu gençlik teşkilatlarındaki çocuklar pankart asıyorlar, üye kampanyalarına katılıyorlar. Aslında işin bütün emek yoğun görevini üstleniyorlar ve onlar, Tabii bunu ben de yaptım bu arada bunu üniversite yıllarımda. biliyorum sizin de yaptığınızı. O insanlar meclisi ziyaret etmek onlar için çok önemli bir şey. Ben de Doğru. yaptım. O ortamın aurası bambaşkaydı. Orada 25 yaşında, 28 yaşında senden birkaç yaş büyük bir milletvekiliyle görüşmenin bence anlamı çok büyük. Yani o senin bir noktada benim hedefim bu ve bu olabilen bir şey yapılıyor hissini kazandıran şey. Hı. 20-29 yaş milletvekillerini kaldıralım, 30'dan başlatalım. Demin 49 yaş dediğimiz meclis ortalama yaşı belki 58-60'a çıkacak. O noktada bu gençler için sürdürülebilir bir hedef olmaktan tamamen çıkıyor. Erişilebilir bir hedef olmak. Erişilebilir bir Hı. hedef olmaktan çıkıyor. Yani siyasetin asıl dinamizmini, sokak siyasetini yürütebildiğin gençlerin bence biraz el ayak çekmesine neden olabilecek bir şey. Hı. Zaten vitrin olarak kullanılıyor. Bırakın kalsın derim ben. Fena bir argümantasyon değil, bunu düşünmem lazım ama yine de gençlerin hayat çizgisi yönünden baktığımda ben olumsuz tarafının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Gelelim mesleklere. Bu arada siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu konuda yorumlara görüşünüzü bırakın. Yahya ve ben aslında zıt görüşler belli ettik. Bu genç vekiller konusunda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen yorumlara yazın. Bu arada bu fikri de Cemre verdi. Cemre, teşekkür ederiz. Kimler milletvekili oluyor? Ve yıllar içerisinde nasıl değişmiş? Bunu biliyor muyuz? Şimdi az önce Bunu şey biliyoruz, dedik. evet. Yani giderek vekillerin vekil maaşına ihtiyacı kalmayan bir yere doğru gidiyoruz. Evet. Öyle bir kompozisyon oluyor dedik. Hakikaten öyle mi? Aslında bu tam olarak böyle değildi ama giderek böyle olmaya başladı diyebiliriz. Yani aslında iyiye yönelen bir trend vardı bu siyasetin profesyonelleşmesi bağlamında. İlk önce hukukçular var tabii ki. Yani avukat milletvekillerinin oranı gerçekten çok yüksek. Hep %20'lerde. Bunun çok aşağı düştüğü bir dönemde yok. Ama son derece doğal. Zaten bazı meslekler siyaset yapmaya daha elverişli oluyor. Bunların başında işte gazeteciler, hukukçular gibi Hukukçular insanlar mis geliyor. gibi ya. Aç yazıhaneyi şöyle işlek bir yere. Gelenin gidenin çayın kahven, zaten siyasi davaları da alıyorsun. Siyasi partilerin şeyi gibi. Bir nevi Yan öyle. şubeleri gibi yani. Şimdi eskiden mühendislerin ağırlığı yüksekti siyasette. Bunu giderek kaybetmeye başladık. Yani mesela en ünlü mühendis dediğimizde Süleyman Demirel, yani barajlar vesaire, eski Türkiye'nin altyapı hikayesinde mecliste mühendis olması çok anlamlı ve karşılığı olan bir şeydi ama bugün onu giderek kaybettik. Yani bugün mühendis oranı %13 pardon. Bu 18-19. döneme baktığımızda %20'yi aşıyordu meclisteki mühendis oranı. 18-19. dönem ne demek yıllar olarak, onu bir söylesene. 80'lerin sonu. 80'lerin sonu, tamam. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim ben. Bu mühendis avukat ayrımını yaptı ya Yahya. 2025'in başlarında çok güzel bir kitap çıktı, Breakneck diye. Bu Çin ve Amerika arasındaki bir takım farkları anlatıyor ve kitabın odaklandığı nokta şu. Diyor ki Çin'in diyor yönetici kadrosu hep mühendis. Belirli bir tarihten sonra mı diyor Amerika'nın yönetici kadrosu hep avukat oldu diyor. Dolayısıyla diyor Amerikalılar büyük proje yapmayı, inşa etmeyi, bu alanda ilerlemeyi unuttular. Çok fazla bürokrasiye daldılar ve işleri yürümesi durdu diyor. Çin'e bakınca ama Çin'de Komünist Parti'nin politbüro gibi tabir edebileceğimiz o ana kadrosunun neredeyse tamamı mühendis. Bir de öyle kaldırım mühendisi değil, yani hani öyle baba mühendislikler, ciddi okullarda okumuş insanlar ve şeyi söylüyor yani bu yüzden diyor Çin yaptığı atılımda Amerika'nın altyapı olarak bu kadar öne geçmesi
ve diğer taraftan Amerika'nın altyapıda bu kadar geride kalması ve bazı şeylerin çok uzun zaman sürmesini bu yönetici kadrolarındaki mühendis yoğunluğuyla avukat yoğunluğu arasındaki farka bağlıyor. Bu çok güncel bir konu aslında. Breakneck kitabın adı, Türkçesi çıkmadı diye biliyorum. Fakat tavsiye ederim, 2025'in en iyi kitaplarından bir tanesiydi bana soracak olursanız. Böyle de bir küresel perspektif katmış olalım. Podcast'imizde böyle kaliteli dünyayı takip ediyor. Buyur, devam et. Siz dünyayı takip edebilirim. Ben Heh. Türkiye'den devam etmek istiyorum. Şimdi en önemli nokta iş insanlarındaki artış bence. Hı. Yani iş insanlarındaki artış 2000'lerin başında, yani oran 2000'lerin başında %10'a kadar düşmüştü. Ama bugün geldiğimiz noktada meclisin %22'si meslek olarak ben iş insanıyım diyor. Hı. Ki ben şöyle düşünüyorum. Burada avukat olarak gördüğümüz, mali müşavir olarak gördüğümüz gibi insanlar da pek fazla, ya pek çok ayrı iş kolunda da Hı. varlar. Onların da bir bölümü iş adamı ama Hı hı. burada çok çarpıcı bir veri var. Yani aslında bizim o siyaset giderek daha çok meslekleşiyor dediğimiz hikaye, demin sizin de dediğiniz gibi milletvekili olmak için aslında milletvekili maaşına ihtiyaç duymayacak gerekliliklere sahip olman lazım teziyle birleşiyor. Hı hı. İş adamlarında böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu çok sorunlu bir tablo. Bir kere onu söyleyeyim. Yani mecliste bizi temsil edenlerin önemli bir kısmının iş insanı olması ve bir takım ekonomik kaygılardan uzaklaşabilen insanlar olması kuşkusuz siyasal yapımına etki ediyor. Şunu diyebilirsiniz tabii. Zaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik ve giderek meclisin sistemdeki ağırlığı azaldı ve aslında çok da önemli değil. Ya buna katılıyorum bu arada. Yani ama bu şu demek değil, yani meclisin sistemdeki ağırlığı azaldı, o zaman bırak gitsin, kim giriyorsa girsin gibi bir şey de söylememek lazım. Ama meclisin bence toplumu temsil yeteneğinin ben giderek daha da azaldığını düşünüyorum ve aslında biz buna bir ankette soralım. Her ay Türkiye çapında 26 ilde anket yapıyoruz. Türkiye raporu adını verdiğimiz, 6 yıldır bunu her ay yapıyoruz. Mesela ben şeyi merak ediyorum. İnsanlar acaba şehirlerinin vekillerini sayabiliyorlar mı? Bir tane veya 2 tane bile olsa. Bence bu oran 15 sene öncesine göre çok daha düşüktür şu anda. Bugün artık biz, yani bakanların bile çoğunu tanımıyoruz. Doğru. Öyle bir noktaya geldi. Doğru. Çok da detaylandırmaya gerek yok ama diğer meslek gruplarında da, yani mesela akademisyendir, eski bürokrattır, aslında bir nevi hafıza oluşturabilecek ve profesyonellik katabilecek alanlarda da özellikle son 2 dönemdir ciddi bir azalma Hı var hı. diyebiliriz. Son 2 dönem dediğin 2018 seçimleri ve 2024 seçimleri diyorsun, değil mi? Onlardan sonra oluşan Evet. 2023 parlamentoda. seçimleri. Aynen öyle. 2023 seçimleri, pardon, parlamentodan bahsediyorsun. Şimdi sıradaki konu herkesin aslında ilk duyduğunda ya olur mu öyle şey dediği bir konu, değil mi? 6-7 dönem vekillik yapan insanlar var. Yahya'nın yaşından daha uzun süredir mecliste olan insanlar var ve biz bunlara tepkiliyiz, değil mi? Çünkü ne diyoruz? Ya kardeşim, bulunmaz Hint kumaşı mısın? Yani bu devlet, bu millet sana bu kadar muhtaç mı diye bunlara eleştiri getiriyoruz aslında. Ama tablo o kadar da siyah beyaz değil bana soracak olsan. Çünkü bir tecrübe ihtiyacı var. Yani vekil olmak öyle, benim de vekil arkadaşlarım var. Bu da şey oluyor ya, benim de Kürt arkadaşlarım var falan. Vekil olmak hakikaten kolay bir şey değil. Yani ilk dönem vekil olanlar ilk 2 sene biraz sudan çıkmış balık gibi Evet. oluyorlar. Yani oranın kurallarına alışmak lazım, iç düzeye 3. alışmak yılda da lazım. emekli ilan ediliyorlar. Aynen öyle. Yurt dışı temsil görevleri var. Oralarda komitelere gidiyorlar. İşte NATO'su, OECD'si, parlamenter grupları falan. Orada tecrübeli yabancı mevkidaşlarıyla beraber oturuyorlar. Bu insanlar tecrübeli. Ülke adına pazarlık yapıyorlar, pozisyon bildiriyorlar falan. Burada da bir tecrübe lazım. Yani belki tamam 8 dönem yapmayın bu işi ama bir tecrübe de gerekli diye düşünüyorum. Bu mecliste olma süresi dönem bakımından baktığında nasıl bir tablo var? Ya şöyle, aslında siyasette profesyonelleşmenin tanımları içerisinde yer alıyor. Mecliste geçirilen dönem sayısının artması. Bu profesyonelleşmeyi arttıran bir şey olarak yorumlanıyor. Bunda da yine son dönemde bir düşüş var ama hala mesela %16'sı 4 dönemden uzun zamandır milletvekili meclisi. Bu %16. az bir 600 oran değil. vekil var. 80-90 80-90 tanesi kaç dönemdir? 4 dönemde ve daha fazlası Yani millet. 2023, 2010, ama dönem dediğim bir yasama yılında birden fazla dönem olabiliyor. Sen yılları Hayır, mı söylüyorsun? seçim. 4 Tamam. seçimdir millet. 2023, 2018, 2015 Kasım, 2015 Haziran, ondan Evet. önce 2011.
Evet. Vay vay vay. Tamam. Yani böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Genel ortalamada 1.8 dönem olarak çıkmış. Hımm. Yani Aslında çok yüksek değil. çok yüksek değil. Yani bu aslında kabul görebilecek bir şey değil mi? Çünkü hatırla AK Parti ilk iktidara gelirken ne diyordu? 2 dönem, 3 dönem Aynen 3 dönem kuralı var. diyordu. Bence makuldü. O hiçbir zaman uygulanmadı. Hiçbir yerde uygulanmaz o bu arada. Yani iktidara gelen ve kalabileceğini gören kimse bu STK olsun, siyasi parti olsun öyle limitleme falan getirmez. O işleri geçmek lazım. Hele dünyanın bu tarafında hiç olmuyor öyle şeyler. Dünyanın başka yerlerinde de bunun olmadığını görüyoruz. Şimdi 1.8 aslında iyi Evet. bakacak olursan. Çünkü bir tecrübe, bir kurumsal hafıza, bir bilgi aktarımına imkan veren bir şey görüyoruz aslında. Burada tabii her zaman denge meselesi. Yani 6 dönem yapmakla 1.8 yapmak arasında daha arada bir yer olabilir aslında diye Bir de düşünüyorum. 6 dönem yapanın kim olduğu önemli. Tabii. Yani Meclisin Dışişleri Komisyonu'nda mısın? Parlamentolar Arası Birlik Komisyonu'nda mısın? Hem Meclisin Tarım Hayrola Komisyonu... Yahya, aklında biri var galiba. Yok Eli ayağına dolandı, görüyor musunuz? Ya korkma vekillerden, bu kadar bir şey olmaz. Biz seçiyoruz sonuçta ya. Biz esas güçlü olan halk biziz. Bu kadar eli ayağına dolaştı, görüyor musunuz? Devam et. Yani bu önemli bir nokta. Yani kimlerin daha çok sayıda milletvekili olduğunu tabii ki istatistik olarak tutamayız ne yazık ki. Ama hani burada genel bir değerlendirme yapacak olursak bu duruma dair. Şimdi dediğim gibi 2 dönemdir bu sayı düşüyor. Yani ortalama 1.8'in altında devam ediyoruz biz şu anda. Bundan önce de ne konuştuk? Meslekler. Hı hı. Mesleklerde iş adamı artıyor ve ortalama mecliste kalma süresi azalıyor. Yani turnover yükseliyor ve meclisin Hımm. işine yarayabilecek mesleklerden gelen milletvekillerinin sayısı da giderek azalıyor. Aslında biz meslekleşmeden uzaklaşıyoruz Hımm. siyasette. Hımm. Yani iş adamları yerine işçidir, esnaftır, bilmiyorum, daha çok bu meslek çeşitliliğini sağlayabilecek alanlardan insanlar meclise gelseydi, derdik ki bu meclisin profesyonelleşmesi azalsa bile temsil kabiliyeti artıyor. Hı hı. Bugün geldiğimiz noktada onu da diyemiyoruz Onu biz. da diyemiyoruz. Doğru, anladım. Yani öyle bir denge olsa, hani, bir yerden kaybedelim, diğer taraftan Evet, kazanalım ama iki taraftan da kaybediyoruz diyorsun. Şimdi bu aslında çok net bir yere geldik ve burada da tamamlayabiliriz belki. Şunu görüyoruz, yani meclisin sistemdeki ağırlığı, meclisin önemi giderek azaldığı için maalesef, yani Gazi Meclisi için bunları söylemek istemem. Ben çok önem veriyorum çünkü parlamenter demokrasiye. Gittikçe azalınca, yani meclisin ağırlığı gittikçe azaldıkça meclisi oluşturan temsilcilerin, üyelerin, vekillerin kompozisyonu da ona göre değişiyor. Milletvekilliği yapma dönem ortalamaları azalıyor. Meslek çeşitliliği bir yandan azalıyor. Aslında durum böyleyken belki de senin dediğin noktaya geliyorum. Gençleri arttırmak lazım belki de. Çünkü evet. diğer taraftan yaşlı iş insanlarının sıkıcı hale getirdiği ve alakasız hale getirdiği meclisi belki de gençler yeniden enerjik ve toplum için karşılığı olan bir yere getirebilir. Evet, bu çok verimli bir tartışma oldu. Ben de diğer olumsuz taraflarını yeniden değerlendireyim. Belki de gençlerin daha fazla yer alması bu mevcut tabloda daha iyi olabilir. Burada bir tartışma var, onunla belki bitirelim. O da şu, şimdi bu meclis, yani bu tablo aslında neyi gösteriyor biliyor musun Yahya? Seçilenle seçen arasındaki mesafe giderek artıyor. Tanımıyoruz artık bizi seçtiğimiz insanları. Eskiden tanırdık. Eskiden bilirdik. Daha çok gündelik hayatımızdaydı. Artık tanımıyoruz. Çünkü konuyla alakaları yok. Bizde de alakaları yok. Olması için de bir gerek yok. Sistem de onu ona zorlamıyor. Ben burada hep Türkiye için dar bölge seçim sistemini savunmuşumdur. Biliyorum ona çok itiraz edenler var. Negatif tarafları olduğunu da biliyorum ama dar bölge dediğimiz ne? Türkiye'de yani 600 tane vekil varsa Türkiye'yi 600 tane seçim bölgesine bölüyorsunuz ve her seçim bölgesinin bir tane vekilliği oluyor ve dolayısıyla mahalledekiler seni tanıyor aslında ve Evet. onlara karşı sorumlu oluyorsun. Evine giderken, manava, kasaba giderken falan bu insanlar seni görüyor. Hop kardeşim sen ne yapıyorsun Evet. diyebiliyorlar hani en basit şekliyle. Ben tekrar hani sadece belki dar bölge değil ama dar bölgenin yanında yani 600 vekil belki de yanında hani 100 tane falan da Türkiye buna benzer bir sistem uyguladı geçmişte. Senato. Yani Türkiye vekilleri gibi bir şey yapıp orada da daha teknik yeterliliklere imkan verecek. Diyebilirsiniz ki ya 600 kişiye maaş veriyoruz zaten yanına bir 100 daha mı ekleyeceksin? Haklısınız ama şu anda da sistemin hiç sağlıklı yürüdüğü kanaatinde değilim. Bugün Yahya bana katıldı. Bundan sonra da beraber yapmaya devam ederiz. İnşallah hani laf attığı vekillerden başına bir şey gelmezse. Valla bak siyasetçiden bu kadar korkmayın. Sonunda biz seçiyoruz. Fanidir, bir şey olmaz.
seçmeyiz gider. Tamam. Yahya ile beraber yapmaya devam edeceğiz. Bugün meclise bakmaya çalıştık. Siyaset profesyonelleşiyor mu? Milletvekilliği meslekleşiyor mu? Bunu anlamaya çalıştık. Artıları eksilerine bunu değerlendirmeye başladık. Bu bütün yayın boyunca çok önemli bir kitaplaşmış doktora tezinden faydalandık aslında. Onu da bir söyleyelim, o şekilde kapatalım. Kimin tezini kullandık, kimin Büşra kitabını kullandık? Özen'in Siyasetin Meslekleşmesi doktora tezini kullandık. Bu kitaplaştı değil mi? Evet, kitaplaştı. Tamam. Ben de Twitter'da gördüm. Tamam. Ne Oradan zaman çıktı bu kitap? çok yeni sanıyorum. 2-3 ay önce olması lazım. Harika. Linklerde de bu kitaba link bırakırız. Bu reklam değildir bu arada. Biz hocayı da tanımıyoruz açıkçası ama ellerine sağlık. Evet. Çok güzel bir kitap olmuş. Hani linkini de koyarız. İlgilenenler daha detaylı analizler için bakabilir. Bilgi gibi Bilgi podcast'i dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yaymayı unutmuyorsunuz. WhatsApp gruplarında, işte iş gruplarında, bahis gruplarında, artık nerede varsanız yapmayı unutmuyorsunuz. Bunu yayın lütfen. Bilgi gibi Bilgi podcast'te Türkiye raporunun YouTube kanalında ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.